du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Nazi Almanyası denince aklınıza ne geliyor? Devasa tanklar mı? Disiplinli ordular mı? Yoksa tarihin gördüğü en büyük soykırım mı? Bunların hepsi doğru. Ancak madalyonun bir de karanlık, gizemli ve bir o kadar da tuhaf bir yüzü var. Nazi Almanyası'nın kalbinde sadece generaller veya stratejistler değil, büyücüler, medyumlar, astrologlar ve kadim kalıntıların peşine düşmüş obsesif araştırmacılar da vardı. Adolf Hitler ve özellikle sağ kolu Heinrich Himmler dünyayı sadece askeri güçle değil, antik enerjiler ve doğaüstü güçlerle de yönetebileceklerine inanıyorlardı. Bugün gündemin köklerinde tarihin en karanlık döneminin perde arkasına, SS'lerin paranormal takıntılarına ve kutsal kase arayışından Tibet'in gizli geçitlerine uzanan o tüyler ürpertici yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız tarihin en tuhaf dosyasını açıyoruz. Her şey sadece bir inançla başladı. Ama bu bildiğimiz dinlerden çok farklıydı. Nazilerin ideolojisi sadece siyasi bir görüş değil, aynı zamanda ezoterik bir kült üzerine de inşa edilmişti. Bu kültün kökenleri 1. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Münih'te kurulan Thule Cemiyeti'ne dayanıyordu. Thule Cemiyeti üyeleri Almanların Ari adını verdikleri kuzeyin buzulları arasından gelen tanrısal bir ırkın torunları olduğuna inanıyorlardı. Onlara göre bu üstün ırk bir zamanlar kayıp kıta Atlantis'te yaşamış, ancak felaketler sonucu dünyanın dört bir tarafına dağılmıştı. Hitler'in partisine katılan birçok üst düzey isim, bunlardan Rudolf Hess'ten tutun da Alfred Rosenberg'e kadar bu cemiyetin tornasından geçmişlerdi. Gama ve haç sembolü bile bu mistik çevrelerin antik Hint ve Cermen mitolojisinden süzüp getirdiği bir enerji sembolüydü. Ancak asıl saplantı Heinrich Himmler'in sahneye çıkışıyla kurumsallaşacaktı. Heinrich Himmler, SS'i sadece bir ordu olarak değil, modern bir şövalye tarikatı olarak hayal ediyordu. 1935 yılında Ahnenerbe, yani Ataların Mirası Araştırma ve Eğitim Cemiyeti'ni kurdu. Bu örgüt ilk bakışta masum bir arkeoloji kurumu gibi görünse de aslında Nazizmin paranormal ve sözde bilimsel kanadıydı. Himmler'in emriyle kurulan Ahnenerbe'nin tek bir görevi vardı: Almanların dünyanın efendisi olduğunu kanıtlayacak kanıtları nerede olursa olsunlar bulup çıkarmak. Bunun için bilim insanlarının değil, fanatik mistikleri ve vizyonerleri işe aldılar. Ahnenerbe araştırmacıları Ortaçağ cadı kayıtlarından Cermen rünlerine, telepatiden kutsal emanetlere kadar her şeyi incelemeye başladı. Himmler, Alman kadınlarının yakıldığı cadı avı dosyalarını bile inceletiyordu. Çünkü ona göre bu kadınlar Cermen dininin bilge koruyucularıydı ve kilise tarafından yok edilmişlerdi. Bu arada çok kısa bir dipnot vermek istiyorum. Orta Çağ Avrupa'sında yakılan kadınlarla alakalı çok gizemli bir dosyayla karşınıza geleceğiz. Takipte kalın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Peki bu mistik ordunun, SS ordusunun merkezi neresiydi? Cevap Westphalia'daki Wewelsburg Kalesi'ydi. Himmler bu kaleyi satın aldığında orayı SS'in Vatikanı ya da Kral Arthur'un yuvarlak masasının modern versiyonu yapmak istiyordu. Kalenin altına inşa edilen özel bir odada zemine devasa bir kara güneş sembolü işlenmişti. Bugün bile gizemini koruyan bu sembol Nazilerin ezoterik inançlarının kalbiydi. Himmler'in burada en üst düzey 12 SS generaliyle birlikte gizli ayinler yaptığı, meditatif seanslar düzenlediği iddia edilir. Onlara göre bu odada toplanan enerji savaş meydanındaki askerlere ruhani bir güç pompalıyordu. Wewelsburg sadece bir kale değil, Nazilerin 1000 yıl sürecek dedikleri imparatorluğun spiritüel jeneratörüydü. Nazilerin en meşhur takıntılarından biri de şüphesiz kutsal kaseydi.
Evet, Indiana Jones filmlerindeki o meşhur sahneler aslında gerçek bir karaktere dayanıyordu. Otto Rahn. Otto Rahn bir tarihçi, bir okülistti. 1930'lu yıllarda yazdığı kitaplarda kutsal kasenin Hristiyan bir emanet olmadığını, aslında antik Cermenlere dayanan bir bilgeliği olduğunu savunuyordu. Himmler, Rah'ın teorilerinden o kadar etkilendi ki onu SS'e dahil etti ve kaseyi bulması için Fransa'daki Pirenelere gönderdi. Rah'ın Monstegur Kalesi'nin altındaki mağaralarda günlerce araştırmalar yaptı. Nazilere göre kase, sahibine yenilmezlik ve ölümsüzlük veren bir enerji kaynağıydı. Ancak Rah'ın sonu karanlık oldu. Aradığı şeyi bulamayınca ya da SS disiplinine ayak uyduramayınca karlı bir dağ başında donarak ölü bulundu. Bazıları onun intihar ettiğini, bazıları ise sırları paylaştığı için ortadan kaldırıldığını söyler. Ancak Nazilerin gözü sadece Avrupa'da değildi. Gözlerini dünyanın çatısına, Tibet'e dikmişlerdi. 1938 yılında Ernst Schaffer liderliğindeki bir SS heyeti Lhasa'ya gitti. Bu sadece bir keşif gezisi değildi tabii ki de. Naziler, Ari ırkın kökenlerinin Tibet'te saklı olduğuna, orada Shambhala veya Agartha adında yeraltı şehirlerinin bulunduğuna ve bu şehirlerde üstün bir teknolojiye sahip rahiplerin yaşadığına inanıyorlardı. Heyette yer alan antropolog Bruno Beger, yüzlerce Tibetlinin kafatasını ölçtü, yüz kalıplarını çıkarttı. Amaç ise Tibetlilerin soylu Ari kanını taşıyıp taşımadığını anlamaktı. Hatta bazı iddialara göre Naziler Tibetli rahiplerle iletişime geçerek Viril adını verdikleri gizemli bir yaşam enerjisini kullanmanın yollarını aramışlardı. Bugün bile Lhasa sokaklarında Nazi heyetinin bıraktığı izler tartışılmaya devam ediyor. Bu arada tabii ki de paranormal takıntılar sadece objelerle sınırlı değildi. Bilim anlayışları da tamamen saptırılmıştı. Hitler ve Himmler modern fiziği Yahudi fiziği olarak nitelendirip reddediyorlardı. Bunun yerine Hans Hörbiger adında bir mühendisin ortaya attığı dünya buz teorisine inanıyorlardı. Bu teoriye göre evren ateş ve buzun sürekli çatışmasından ibaretti ve tüm yıldızlar aslında devasa buz küreleriydi. Kulağa oldukça saçma geliyor değil mi? Ancak Hitler buna o kadar inanmıştı ki kış savaşlarında askerlerin donmasına neden olan ekipman yetersizliklerini bile bu kozmik buz inancıyla rasyonize etmeye çalışmıştı. Ayrıca astrolojide savaşın gidişatını belirleyen bir unsur haline gelmişti. Goebbels'in Propaganda Bakanlığı müttefiklerin moralini bozmak için sahte Nostradamus kehanetleri üretiyor. Hitler'in özel astroloğu olduğu iddia edilen Karl Kraft ise gökyüzündeki yıldızlara bakarak Führer'in kaderini okumaya çalışıyordu. Savaşın sonu yaklaşırken Nazilerin bu paranormal takıntıları birer umutsuzluk çabasına dönüştü. Berlin sığınaklarında hala mucizevi silahlar ve okült yardımlar beklendi. Savaşın sonuna gelindiğinde ne kutsal kase, ne Tibetli rahipler, ne de Rünlerin sihri Kızıl Ordu'nun tanklarını durdurabildi. 1945'te 3. Reich çöktüğünde geride binlerce sayfalık gizli dosya, tuhaf deneyler ve cevaplanmamış sorular bıraktı. Ahnenerbe'nin yöneticisi Wolfram Sievers insanlık suçlarından idam edildi. Ama onların peşinde koştukları o gizemli efsaneler bugün hala daha popüler kültürde, komplo teorilerinde ve karanlık tarihin dehlizlerinde yaşamaya devam ediyor. Nazilerin paranormal dünyası sadece delice bir hobi değil, kitleleri manipüle etmek ve korkunç suçları meşrulaştırmak için kullanılan karanlık bir araçtı. Peki sizce günümüzde hala bu tür ezoterik inançların peşinden giden gizli yapılar olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür derin araştırmaların devamı için Gündemin Kökleri kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ki tarihin ve bugünün gizli köklerine yaptığımız hiçbir yolculuğu kaçırmayın. Bir sonraki videoda bambaşka bir gizemin kapısını aralamak üzere. Hoşça kalın, tarihle kalın.